The Last of Us tüm hızıyla devam ediyor. Ve bu hız devam ederken sahne tasarımından senaryoya kadar birçok yerde kaynak materyale olan saygı hala kendisini hissettiriyor. Diğer yapımcı şirketleri de kesinlikle bu tavrı örnek almalı. Dizinin ikinci bölümü The Last of Us oyununun yazarı Neil Druckmann tarafından yönetilmiş. Bu da demek oluyor ki oyuna çokça göndermeler olacak. O zaman başlayalım. Oyunun asıl odağı Joel ile Ellie olduğundan salgın neden ve nasıl başladı gibi konulara pek değinilmemişti. Dizi ise bu konuda daha farklı bir yol izliyor. Dizinin ikinci bölümünün açılışı Cordyceps mantarının insanlar arasında nasıl yayıldığına odaklanmış. Dikkat ettiyseniz birinci bölümün başında Sarah, Joel ve Tommy'nin de olduğu sahnede Jakarta'da yaşananlardan bahsedilmişti. İkinci bölümün başında ise Endonezya'nın başkenti Jakarta'da neler olduğu açıklanıyor. 24 Eylül 2003'te öğlen saatlerinde mantar bilimci bir profesörden mantar enfeksiyonu olan bir kadını incelemesi isteniyor. Profesör, un ve tahıl fabrikasında çalışan bir kadının 30 saat önce bilinmeyen biri tarafından ısırıldığını ve daha sonra bu kadının 3 kişiyi daha ısırdığını öğreniyor. Bunu dikkate aldığımızda bu kadın 23 Eylül sabahı dönüştüğü anlaşılıyor. Dizinin ilk bölümünde Sarah, Joel ve Tommy'nin yaşadığı olaylar 26 Eylül 2003'te Amerika'nın Texas eyaletinde geçiyor. Endonezya'da 23 Eylül'de gerçekleşen bu salgının birkaç gün içerisinde yani 26 Eylül'de Amerika'ya kadar yayılması salgının kontrolden çıktığının bir işareti. Salgının Jakarta'da patlak vermesi aslında tesadüf değil. Dünyanın en büyük un fabrikası Endonezya'nın başkenti Jakarta'da bulunmakta. Oyunun başında bulunan gazetedeki haber mahsullerin kirlenmesinden bahsediyor. Bu mahsullerin kirlenmesi yediğimiz yiyecekleri etkiliyor ve böylece salgın başlıyor. Un fabrikası ise mantarın dünyaya yayılabilmesi için en iyi ortam. Birinci bölümde Joel ve Sarah'nın enfekte olmaması da aslında bununla ilgili. Çünkü ikili kahvaltı olarak yumurta ve domuz pastırması yemişti. Sarah, Joel'in doğum gününde pankek yapamadı ve komşusunun kurabiyelerini yemedi. Komşuları Joel ve Sarah'a bisküvi ikram ettiler. We got a lot of extra here. Y'all want some biscuits? Dad, you love biscuits. I do. But I'm on Atkins. Atkins, karbonhidrat tüketimini en aza indirmeye amaçlayan bir diyet. Bu diyette beyaz undan yapılan ekmek, kurabiye, makarna tarzı yiyecekler yasaktır. Ayrıca Joel sağ olsun doğum günü pastası bile yiyemediler. Unlu ürünlerden uzak durdukları için de enfekte olmadılar. Bu sahnede de Ellie'nin bağışıklığı olduğu için çok rahat bir şekilde ekmek arası bir şey yediğini görebiliyoruz. Yalnız Joel ve Tess'in unlu gıda tüketme gibi bir şansı yok. İkinci bölümün başlarında Ellie uyurken yanından bir kelebek geçtiğini fark etmişsinizdir. Birinci bölümde Sarah uyurken de etrafta bir takım kelebek sembolleri bulunmaktaydı. Bu küçük detayları eklemelerinin sebebi Ellie ile Joel arasındaki bağa dikkat çekmeleri olabilir. Kızı Sarah'ı kaybedişinin acısını hala yaşayan Joel için Ellie belki de yeni bir umut olacaktır. Joel, Tess ve Ellie hareket halindeyken bu sahnede ise bir zürafa oyuncağı görüyoruz. Aslında bu da oyundan eklenmiş küçük bir detay. Eğer oyunu oynadıysanız ve dikkat ettiyseniz oyunun birçok yerinde bu zürafa oyuncakları bulmak mümkün. Son sahnede Tess ısırıldığı için artık öleceğini anlar. Ellie ve Joel'e zaman kazandırmak için kendisiyle birlikte binayı patlatır. Oyunda ise burası daha farklı. Oyunda Tess enfekte olanlara değil, Fedra'ya yani askerlere karşı zaman kazanmaya çalışır ve ölür. Tess dizide oyundan daha korkutucu ve üzücü bir ölüme sahipti ki benim en sevdiğim karakterlerden biriydi. Bir röportajda Craig Mazin'ın dediğine göre Tess'in geçmişte yaşadıklarını yazmışlar ama o sahneleri hiç çekmemişler. Tess'in bir oğlu ile kocasının olduğunu, daha sonra ikisinin de enfekte olduğunu ve kocasını öldürdüğünü ama oğlunu öldüremediğine değinmiş. Oğlunu bodruma kilitlediğini ve oğlunun teorik olarak bir tıkırdayana dönüştüğünü de söylemiş. Oyundan farklı bir detay ise dizide enfekte olanların birbirine bağlı ve iletişim halinde olması. Birbirlerine bağlandıkları dallardan birine basarsanız diğer enfekte olanlar nerede olduğunuzu anlar ve kendinizi tüm enfekteler tarafından kovalanırken bulabilirsiniz. Bence
Harika düşünülmüş bir detay. Bunu diyeceğimi hiç düşünmezdim ama ilk defa bu uyarlamada kaynak materyalden farklı olarak yapılan değişiklikleri sevdim. Hatta bence oyunundan daha iyi ilerliyor benim gözümde. Değiştirilen, eklenen sahneler hikayenin özünü bozmuyor, hikayeye daha da bir derinlik katıyor. Bunu da Craig Mazin'a borçlu olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü oyundaki hikayeyi direkt olduğu gibi almıyor veya yepyeni bir hikaye yazmıyor. Olan hikayeyi bir üst düzeye çıkarıyor. The Last of Us'ın hikayesini de sevdiği her halinden belli. Bu dizi için seçilmiş en iyi kişi olabilir. Craig Mazin ile Neil Druckmann çok iyi bir ikili olmuş desek yalan olmaz. Sizin de bildiğiniz, değinmediğim detaylar varsa yorumlara yazarsınız. Bakalım 3. bölümde bizi neler bekleyecek?